Dünya haritasına bir bakın. Şöyle biraz uzaktan, yukarıdan ve kendinize şu soruyu sorun. Bazı ülkeler neden sürekli huzurlu, bazıları ise neden hep krizlerin tam ortasında? Bu sadece kötü şans mı, tesadüf mü yoksa bir kader mi? Yoksa daha derin bir gerçek mi var? Bugün çok kritik bir soruyu cevaplıyoruz. Jeopolitik kader nedir? Bir ülke bulunduğu coğrafya nedeniyle sürekli kriz içinde kalmaya mahkum olabilir mi? Ve daha da önemlisi, Türkiye gerçekten böyle bir kaderin içinde mi? Yoksa bu kader değişebilir mi? Jeopolitik kader dediğimiz şey aslında çok basit bir gerçeğe dayanır. Coğrafya değişmez. Yani dağlar, denizler, boğazlar komşular. Ama coğrafyanın yarattığı baskı her zaman hissedilir. Bir ülkenin komşuları, denizlere erişimi, ticaret yollarına yakınlığı, enerji hatları üzerindeki konumu o ülkenin kaderini şekillendirir. Örneğin İzlanda'nın jeopolitiği ile Türkiye'nin jeopolitiği aynı olabilir mi? Elbette hayır. Çünkü bazı ülkeler tarihin kenarındadır ama bazıları tarihin tam ortasındadır. Tarihin kavşak noktasındadır ve işte o noktada olmak avantaj mı yoksa lanet mi? Türkiye işte tam olarak burada. Gelin bunu jeopolitik teorilere kısa kısa bakarak açıklayalım. Kara hakimiyet teorisi der ki dünyanın kalbi Avrasya'dır ve bu kalbi kontrol eden güç dünyanın düzenini belirler. Dünyaya hakim olur. Bugün Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sadece bir sınır meselesi değil. Avrasya üzerindeki hakimiyet mücadelesidir. Deniz hakimiyet teorisine göre dünyayı kontrol etmek isteyen denizleri kontrol etmelidir. Deniz ticaret yollarını, limanları ve stratejik boğazları. Çünkü dünya ticaretinin yaklaşık %80-90'ı deniz yoluyla yapılır. Ve bu ticaretin büyük kısmı Süveyş kanalı, İstanbul ve Çanakkale boğazları, Akdeniz ve Karadeniz geçişleri gibi dar noktalardan geçer. Ve dikkat edin, Türkiye bu geçişlerin merkezindedir. Kenar kuşak teorisi Türkiye'yi doğrudan açıklar. Der ki asıl mücadele kalpgah ile denizler arasındaki kuşakta olur. Ve bu kuşak Avrupa, Orta Doğu, Güney Asya ve evet Türkiye'nin bu hattın merkezinde olduğunu görüyoruz. Hava hakimiyet teorisi ise hava ve teknoloji hakimiyetini esas alır. Bugün savaşlar sadece toprakta değil, dronlar, uydu sistemleri, füze teknolojileri üzerinden kazanılıyor. Bu yüzden artık güç sadece coğrafya değil, teknoloji coğrafya bileşimi ile hakimiyet havada kurulacağı öne sürülüyor. Şimdi asıl kritik noktaya gelelim. Türkiye neden bu kadar önemli? Anadolu sadece bir vatan değil, bir kavşak. Neden böyle diyoruz? Birçok gerekçe sayabiliriz. İstanbul ve Çanakkale boğazları yani Türk boğazları, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan geçit, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin dış dünyaya açılan kapısı ve her yıl on binlerce gemi bu boğazlardan geçiyor. Bu sadece bir coğrafya değil, bölgesel bir kilit noktası. Akdeniz ve Süveyş hattı. Dünya ticaretinin yaklaşık %12'si Süveyş kanalından geçiyor. Bu hat Asya ile Avrupa arasındaki en kısa yol ve Türkiye bu hattın kuzeyinde, tam merkezinde. Aynı zamanda Akdeniz'de uzun kıyı şeridi ile Afrika, Avrupa, Orta Doğu üçgeninde kritik bir aktör. Tarihi ticaret yolları binlerce yıl önce İpek yolu, baharat yolu nereden geçiyordu? Bu topraklardan. Yani Türkiye sadece bugün değil, tarihin her döneminde bir geçiş noktasıydı. Bugün ise Kuşak ve Yol projesi. Bugün Çin yeni bir ticaret haritası çiziyor. Kuşak ve Yol projesi ve bu projede Türkiye Asya ile Avrupa arasındaki en kritik geçiş noktalarından birisi. Yani tarih tekerrür ediyor. Enerji koridoru olma açısından Türkiye Körfez petrolüne yakın, Kafkas doğalgazına, petrolüne komşu, Rus enerji hatlarına ev sahipliği yapıyor. Ve aynı zamanda Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının Avrupa'ya taşınmasında en uygun rota. Yani Türkiye kuzeyinden güneyine bir enerji köprüsü. Medeniyetlerin merkezi. Bu coğrafya sadece stratejik değil, aynı zamanda tarihi. Göbekli Tepe
dünyanın en eski yerleşimlerinden birisi. Devletlere, imparatorluklara yurt olmuş Mezopotamya, semavi dinlerin doğduğu Orta Doğu. Yani burası sadece bir coğrafya değil, insanlık tarihinin kalbi. Şimdi günümüze bakalım. Neden Türkiye sürekli krizin ortasında? Bu krizler neler? Rusya-Ukrayna savaşı. Bu savaş sadece iki ülke arasında değil. Avrasya'nın kontrolü için bir mücadele ve Türkiye Karadeniz üzerinden bu krizin tam merkezinde. Suriye iç savaşı, Türkiye'nin güney sınırı, yıllardır istikrarsız. Göç, güvenlik, terör hepsi doğrudan etkiliyor. Irak-ABD savaşı, enerji, jeopolitik güç dengesi Türkiye'nin hemen yanında. Libya'daki istikrarsızlık, Akdeniz'in güneyi, enerji rekabeti ve deniz yetki alanları, Akdeniz'de Türkiye'nin komşusu. Azerbaycan-Ermenistan savaşı, Kafkasya, enerji hatlarının geçtiği kritik bölge ve Türkiye bu denklemin doğrudan içinde. Ve son olarak ABD İsrail'in İran'a saldırısı, yeni güç mücadelesi, enerji boyutu ile tüm dünyayı sarsıyor ve etkileri sonuçlarıyla Türkiye doğrudan etkileniyor. Şimdi büyük resmi görüyorsunuz. Türkiye krizlerin ortasında değil, krizler Türkiye'nin etrafında oluşuyor. Krizler bu coğrafyada kaçınılmaz. Bu durum bir yük mü? Evet, ama aynı zamanda büyük de bir güç. Neden avantaj? Küresel ticaretin merkezinde, enerji yollarının üzerinde veya çok yakın, bölgesel güç olma potansiyeli var. Peki neden dezavantaj? Çok yönlü tehditler, dış müdahale riskleri, sürekli güvenlik baskısı, hatayı affetmeyecek karmaşık sonuçlar doğurabilir. Aslına bakarsak, eğer bilimsel eğitim modelini benimser ve bilinçli çalışırsak bu riskler bizi her zaman güçlü tutar. Alman bir filozofun "beni öldürmeyen şey beni güçlendirir" sözündeki gibi hayati hata yapmamak koşuluyla. Yani Türkiye için gerçek şu: jeopolitik hem risk hem fırsat. Peki bu kader nasıl yönetilir? Öncelikle denge politikası. Çok iyi belirlenmiş ilkeler üzerinden. Hiçbir bloğa tamamen bağımlı olmadan ama herkesle konuşabilen bir ülke olmak. Güçlü devlet, güçlü kurumlar. Çünkü içeride güçlü değilsen dışarıda ayakta kalamazsın. Askeri ve teknolojik güç sadece savunma değil. Güçlü caydırıcılık, ekonomik dayanıklılık, jeopolitik riskleri kaldıracak güçlü bir ekonomi şart. Toplumsal birlik, belki de en kritik nokta bu. Çünkü bölünmüş bir toplum jeopolitik baskılara dayanamaz. Coğrafya değişmez ama siyaset üstü belirlenmiş politikalarla güç dengesi değiştirilebilir. Şimdi en kritik soruya dönelim. Türkiye bir kaderin içinde mi? Evet, Türkiye zor bir coğrafyada. Coğrafya kaderdir ama nasıl yaşanacağı tercih meselesidir. Bu kader bir yük ya da bir fırsat. Asıl soru şu: Türkiye bu coğrafyada sürüklenen bir ülke mi olacak yoksa bu coğrafyayı yöneten bir güç mü?